Araştırmalar diyor ki her gece 4 ila 6 rüya görüyoruz. Bazı geceler 7'yi bile buluyor. Yani sabaha kadar beynin sana 5 ile 6 farklı film oynatıyor. Ama uyandığında ne kalıyor elinde? Belki bir tane. O da bulanık. Yani %95'ini unutuyorsun. Direkt siliniyor. Peki niye? Beyin bu kadar iş yapıyor ama sana hiçbir şey vermiyor. Sanki gizli tutmak istiyor gibi. Ve daha ilginç bir şey var. Hatırlayabildiklerin de tamamen delice. Annen dinozora dönüyor, ölmüş arkadaşın seninle konuşuyor, marketteki adam aslında lise öğretmenin ve sen bunları hiç garipsemiyorsun. Ama neden? Beyin geceleri niye böyle bir karnavala dönüyor? Bugün sana bunu anlatacağım. Rüyalar neden bu kadar acayip? Neden çoğunu unutuyoruz? Kabuslar neye yarıyor? Ve lucid rüya denen o rüya içindeyken uyanma olayı gerçekten mümkün mü? Ve en sonda söyleyeceğim şey seni rahatsız edecek. Çünkü modern hayat rüyalarımızı yavaş yavaş öldürüyor. Ve bunun sonuçları düşündüğünden çok daha ağır. Önce şunu netleştirelim. Uyku pasif bir şey değil. Sen yatağa girdiğinde beynin dinlenmiyor. Aksine en yoğun çalıştığı dönemlerden birine giriyor. Uyku 5 aşamalı. Ama bizim ilgilendiğimiz aşama REM. Rapid Eye Movement, yani hızlı göz hareketi. Bu aşamada rüyaların çoğu görülüyor. Ve REM aşamasında beyinde inanılmaz bir şey oluyor. REM uykusunda beyin aktivitesi neredeyse uyanıkkenki kadar yüksek. Hatta bazı bölgeler uyanıkken bile bu kadar aktif değil. Amigdala aktif, hipokampüs aktif, görsel korteks aktif. Yani duygu, hafıza ve görüntü işleyen bölgeler tam gaz çalışıyor. Ama bir bölge var ki o susmuş. Prefrontal korteks, yani beynin mantık merkezi. Karar veren, sorgulayan, bu mantıklı mı diye kontrol eden bölge. O tamamen kapatılmış. Şimdi anladın mı rüyaların neden bu kadar acayip olduğunu? Duygu ve görüntü merkezleri tam gaz açıkken mantık merkezi kapalı. Beyin sürekli bir hikaye yazıyor ama editörü yok. Yazar delirmiş halde ama editör uyuyor. Sonra ortaya çıkan filmde kediye dönüşen domatesler oluyor. Bir de kimyasal boyutu var bu işin. REM uykusunda beyinde çok özel bir kimyasal ortam oluşuyor. Asetilkolin denen bir madde patlıyor. Bu şey, görsel yaratıcılığı ve duygusal yoğunluğu tetikliyor. Ama aynı anda başka 3 madde neredeyse tamamen kesiliyor. Norepinefrin, serotonin, histamin. Bunlar ne yapardı normalde? Düşünceni organize eder, dikkatini toplar, mantıklı bağlantılar kurar. Yani REM uykusu sırasında beyninde yaratıcılık ve duygu maksimumda, mantık ve organize düşünme sıfırda. Bu tam olarak bir sanatçının çılgın anına benziyor aslında. Ama fark şu, sanatçı sonrasında yazdığını düzenliyor. Rüyada düzenleyen yok. Direkt ham halini seyrediyorsun. Bir de PGO dalgaları var. Pontogenikülo-oksipital dalgalar. Beyin sapından çıkan rastgele sinyaller. Bu sinyaller görsel kortekse çarpınca beynin ne yapıyor biliyor musun? Rastgele görüntü oluşturuyor. Yani hiç yokken görüntü uyduruyor. Ve bu görüntüler hafızayla, duygu merkezleriyle karışıyor. Bunun sonucunda annenin dinozora dönüştüğü, okulun uçtuğu, kedi ve domates karışımı sahneler görüyorsun. Şimdi asıl soruya gelelim. Bilim ne diyor? Neden rüya görüyoruz? Birden fazla teori var ve muhtemelen hepsi bir parça doğru. Birinci teori, duyguları işlemek. Gün boyunca yaşadığın her şey duygusal iz bırakıyor. Bir tartışma, bir hayal kırıklığı, bir mutluluk, bir korku. Bunlar tam işlenmeden kafanda birikiyor. REM uykusunda beyin bu duygusal yükü boşaltıyor. Duyguları yeniden işliyor, yerine yerleştiriyor. Bu yüzden zor bir dönem geçirdiğinde daha yoğun ve garip rüyalar görürsün. Beyin fazla mesai yapıyor. İkinci teori, hafızayı sağlamlaştırmak. Uykuda beyin, gün boyunca öğrendiğin şeyleri önemli ve önemsiz diye ayırıyor. Önemliler uzun süreli hafızaya geçiyor, önemsizler siliniyor. Bu süreç sırasında bir sürü anı aynı anda aktif hale geliyor. Beynin bunları bir hikayeye dönüştürmeye çalışıyor. Sonuç, rüya. O yüzden rüyalarında bazen 10 yıl önce tanıdığın biri, 3 gün önce izlediğin bir film karakteriyle karışık geliyor. Beyin arşivi karıştırıyor. Üçüncü teori, evrimsel tehdit simülasyonu. Bu bence en ilginci. Finnish bilim insanı Antti Revonsuo'nun teorisi. Diyor ki, rüyalar aslında evrimsel bir yangın tatbikatı. Şöyle düşün. Atalarımız yaban hayvanların, kabile savaşlarının, açlığın olduğu bir dünyada yaşadı. Rüyalarda tehlikeli senaryoları görmek, onların hayatta kalma şansını artırdı. Uyanıkken yaban ördekle karşılaşmadan önce rüyada onunla dövüşme pratiği yapıyorlardı. Ve bu teoriye göre kabuslar da anlamsız değil. Bir anlamda beyin provalı senaryo yapıyor. Sınav kabusunu görüyorsan beyin sınav stresine hazırlanıyor. Uçak kabusunu görüyorsan kaygıya karşı simülasyon yapıyor. Yani kabuslardan nefret ediyorsun ama aslında onlar seni koruyor. En azından beyin öyle sanıyor. Şimdi işin gizemli kısmına geldik. Lucid rüya. Lucid rüya ne demek? Rüyanın içindeyken dur bir ben rüya görüyorum demen. Ve bunu fark ettiğin anda bazen rüyayı kontrol edebiliyorsun. Uçmak istiyorsan uçuyorsun.
Duvardan geçmek istiyorsan geçiyorsun. Kulağa fantastik geliyor ama gerçek. 2025'te Journal of Neuroscience'da yayınlanan Radboud Üniversitesi'nden Profesör Martin Dresler'in araştırması bunu bilimsel olarak doğruladı. Lüzid rüya sırasında beyinde alfa dalgaları özellikle arka bölgelerde artıyor. Uyanıklık ve uyku arasında bir hibrit hal oluşuyor ve nüfusun ne kadarı bunu deneyimliyor biliyor musun? Yaklaşık 51 ile 55'i hayatında en az bir kez lüzid rüya görmüş. Bazıları düzenli olarak görüyor ama ilginç bir şey daha var. Amerikan Psikoloji Derneği'nin 2025 raporuna göre her 5 lüzid rüyadan biri aslında lüzid kabus oluyor. Yani farkındasın ama uyanamıyorsun ve kötü bir şey oluyor. Bu özellikle nörotik yapıdaki insanlarda daha çok görülüyor. En çılgın kısım şu. 2025 çalışmaları gösteriyor ki lüzid rüyacılar göz hareketleriyle laboratuvardaki bilim insanlarıyla iletişim kurabiliyor. Yani rüya içindeyken bilim insanına Morse alfabesi gibi mesaj yollayabiliyorlar. Düşün, rüya içindeki bir insanla konuşuyoruz artık. Peki lüzid rüya nasıl görülür? Bunun birçok tekniği ve pratikleri var. Ama şunu bilmen lazım. Çok kolay değil ve fazla lüzid rüya görmek uyku kalitesini bozabiliyor. Yani her şey iyi bir ölçüde iyi. Şimdi kabusları da biraz daha derinlemesine anlatayım. Çünkü herkes yaşıyor ama kimse tam anlamıyor. Kabuslar REM uykusunun en yoğun döneminde, yani gecenin ikinci yarısında oluşuyor. Sabaha karşı görürsün genelde. Bunun bir biyolojik sebebi var. Kortizol hormonu, yani stres hormonu gece boyunca yükselir ve sabaha karşı zirve yapar. Yüksek kortizol beynin hafıza oluşturan bölgesiyle mantık bölgesi arasındaki iletişimi bozar. Geriye parça parça korkutucu, mantıksız rüyalar kalır. Yani stresli bir dönemde daha çok kabus görmen tamamen normal. Beynin stres hormonlarıyla dolu bir ortamda çalışıyor ve bu ortamda film çekmek zor. Ama kabuslar hep kötü değil. Bak tekrar söylüyorum, kabuslar seni koruyor. Yangın tatbikatı gibi düşün. Gerçek yangın çıkmasın diye tatbikat yapıyorsun ya, beyin de aynı şeyi yapıyor. Kötü senaryolar üzerinde antrenman yaparak gerçek hayatta o durumla karşılaştığında ne yapacağını biliyorsun. Sadece bazen bu sistem bozuluyor. Travma sonrası stres bozukluğunda kabuslar tekrar tekrar geliyor ve iyileştirmiyor, yeniden yaralıyor. O zaman tedavi gerekiyor. Ve ilginçtir, lüzid rüya teknikleri artık travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde kullanılıyor. Kişi kabusun içinde bu bir rüya farkındalığına ulaştığında senaryoyu değiştirebiliyor. Bir de şu var, neden çoğu rüyayı hatırlamıyoruz? Her gece ortalama 4 ile 6 rüya görüyorsun. Ama sabah kalkınca sadece bir ikisini hatırlıyorsun. O da bulanık. Sebebi şu, rüyada beynin hafıza yazma sistemi tam çalışmıyor. Norepinefrin denen madde çok düşük seviyede ve bu madde uzun süreli hafızaya kaydetmek için lazım. Yani rüyayı yaşıyorsun ama beyin onu kaydedilecek olarak işaretlemiyor. Sadece uyandığın anda görüyor olduğun rüyayı hatırlayabiliyorsun. O da eğer hemen hareket etmezsen. Bilim insanlarının verdiği tavsiye, "Don't move" kuralı. Uyanınca ilk 30 saniye hiç hareket etme, gözlerini bile açma. Rüyayı zihinde tut. Sonra bir deftere yaz. Bu rüya günlüğü tutma tekniği sayesinde rüya hatırlama %200 kadar artabiliyor. Şimdi tehlikeli kısma geldik. Ciddi bir sorun var ve kimse konuşmuyor. Modern hayat rüyalarımızı öldürüyor. Nasıl mı? Birinci sebep alkol. Alkol REM uykusunu baskılıyor. Yani içki içip yatıyorsun, uyuduğunu sanıyorsun ama beyin REM aşamasına giremiyor. Rüyaları görmüyorsun. Ve REM aşaması olmayan uyku hafızayı ve duyguları işleyemiyor. Sabah kalkıyorsun ve iyi uyudum diyorsun ama beynin dinlenmemiş. İkinci sebep ekranlar. Yatmadan önce telefon, dizi, sosyal medya. Bunlar beyni aşırı uyaranla dolduruyor. REM uykusu geç başlıyor, kısa sürüyor ve gördüğün rüyalarda parçalı, yüzeysel oluyor. Üçüncü sebep uyku ilaçları. Uyku ilaçlarının çoğu REM uykusunu baskılıyor. Yani uyuyorsun ama rüya görmüyorsun. Bunun uzun vadeli sonuçları ciddi. Duygusal işleme kesintiye uğruyor, hafıza konsolidasyonu bozuluyor. Dördüncü sebep kronik uyku eksikliği. Az uyuyorsan REM uykusu ilk kesilen aşama. Yani vücudun önce derin uykuyu al diyor, sonra rüya için vaktim yok diyor. Ve rüyasız gecelerin biriktiği bir hayat gerçekten tehlikeli. Profesör Matthew Walker'ın Neden Uyuruz kitabında dediği gibi REM uykusu olmadan yaşamak, duygusal olarak sağlıklı yaşamak imkansız. Bak bu kısım önemli. Rüya sadece eğlence değil. Beynin senin duygusal sağlığın için yaptığı gece bakımı. Ve o bakımı yapmasına izin vermezsen gündüz duygusal olarak dağıtıyorsun. Anksiyete artıyor, depresyon riski artıyor, odaklanma bozuluyor. Anksiyete videomu izlediyseniz orada konuştuğumuz o anksiyetesi tutan insanların bir kısmının aslında sadece REM eksikliği çektiğini artık biliyoruz. Rüya görmedikleri için duyguları işlenmiyor ve içlerinde birikiyor. Yani sonuca gelecek olursak rüyalar garip.
Ama garip olmalarının sebebi beynin geceleri ne kadar çılgın bir iş yaptığı. Mantık kapalı, duygu tavanda, hafıza karışıyor, PGO dalgaları rastgele görüntü fırlatıyor. Duyguların işleniyor, hafızan sağlamlaşıyor. Beynin olası tehditlere karşı seni hazırlıyor. Yaratıcılığın besleniyor. Ve tüm bunlar sen sadece uyuyorum derken oluyor. Ama modern hayat bu süreci bozuyor. Telefon, alkol, uykusuzluk, ilaçlar. Rüyasız kalıyoruz. Ve rüyasız beyin bakımsız kalan bir araba gibi. Bir süre giderek yürüyor ama sonra teker teker parçalar dökülmeye başlıyor. O yüzden bu gece bir şey yap. Telefonu erken bırak, alkolsüz uyu ve sabah gözlerini açtığında hemen hareket etme. 30 saniye kal. Rüyanı hatırlamaya çalış. Belki not al. Çünkü rüyalar sadece garip görüntüler değil, beynin sana yazdığı gizli notlar. Ve o notları okumaya başladığında kendini de daha iyi anlıyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.